Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün hem yapımı kolay, hem pratik, hem çok lezzetli hem de ekonomik bir tarif paylaştım. Hafta sonu kahvaltılarında veya işten geldiğiniz zaman şipşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tariftir. Önemli püf noktalarıyla şimdi hemen tarifime başlıyorum. Burada 600 veya 700 gram civarında soğan var. Soğanları öncelikle bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Benim çok sevdiğim tariflerden bir tanesidir. Gerçekten de hiç düşünmeden hemen deneyebilirsiniz. Tarifim ortalama 3 veya 4 kişiliktir. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ederim. Soğanların tamamını küp küp doğradım ve hemen bir süzgece aldım. En önemli püf noktası soğanları doğradıktan sonra mutlaka yıkamamız gerekiyor. Ellerine biraz sonra suyu döktükten sonra ellerime de birazcık hafifçe ovuşturarak yıkayacağım yine akan suyun altında ve ardından da tamamen suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Akan suyun altında soğanları hafifçe ellerimle ovuşturarak yıkadım ve tamamen suyunun süzülmesini bekledim. Şimdi hemen pişirmeye başlıyorum. Soğanları yüksek ateşte şimdi soteleyeceğim. Çeyrek bardak yağa ihtiyacımız var. Yağı hemen tavaya aldım ve küp küp doğramış olduğum soğanları ilave ettim. Yüksek ateşte tahta kaşıkla ara ara karıştırarak bu soğanların tamamını güzelce kavuracağım. Soğanları bir güzel kavurdum. Ara ara da karıştırdım. Çok önemlidir. Şimdi hemen ortasına bir delik açtım. Ortama bir yemek kaşığı silme, domates salçası ve tereyağı ilavesi yaptım. Normal şartlarda bu miktar soğan için bir yemek kaşığı dolusu tereyağı yeterli olacaktır. Ama ben çok sevdiğim için bol tereyağlı yaptım. O yüzden 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullandım. Siz istediğiniz kadar tereyağı tabii ki de burada kullanabilirsiniz. Artık soğanlar çok güzel kavrulmuştu. Tereyağı ve salçayı da ilave ettikten sonra ocağın altını birazcık kıstım. Salça ve tereyağın bu orta kısmında güzelce kavrulmuş olması gerekiyor. Bu arada böyle karıştırıyorum ve kenarlardaki soğanların da yanmaması için hafifçe karıştırmaya devam ediyorum.
Salça güzelce kavrulmuş. Şimdi hemen soğanları karıştırıyorum bu şekilde. Ardından da yumurtaları ilave edeceğim. Eğer evinizde kuru domates varsa kuru domates de ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel yakışıyor gerçekten. Bu arada güzelce karıştırdım. İsterseniz baharatlarını şimdi ilave edebilirsiniz. Toplamda 4 tane yumurta kırdım ve ocağın altını kıstım. Hemen baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, birazcık karabiber, az kimyon ve pul biber ilavesi yaptım. Tencerenin kapağını kapattım ve bu vaziyette ortalama 3 dakika boyunca kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Ardından hemen servis edebilirsiniz. Evet, artık yemeğimiz hazır. Gerçekten de enfes oldu. Hemen sıcak servise uygundur. Gerçekten de hem çok pratik, hem ekonomik, hem lezzetli, hem de sağlıklı bir yemek. Güvenle tarifimi aynen bu şekilde deneyebilirsiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.